Herkese merhaba, Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kelebek bluzun yapımını anlatmaya çalışacağım. Kullandığım ip şöyle makara şeklinde satılan 100 gramında 400 metre olan keten viskon içerikli bir ip. 3,5 numara 100 santimetre misinalı şişle ördüm. Medium large beden ördüm. Bu beden için 260 gram ip kullandım. Bluzu örmeye etek ucundan başladım ve gövde kısmını dikişsiz yuvarlak dairesel formda ördüm. Sonra kol evinden itibaren ön ve arkaya ayırdım. Arka ayrı ayrı ördüm o iki parçayı. En son omuzlardan dikişlerle birleştirdim. Sonra kollara şöyle bir fırfır detayı uyguladım. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Çok emekli bir çalışma oldu. Başlarken oldukça emek vermeyi göze alarak başlamayı gerektiren bir çalışma oldu. Ben sonuçtan çok memnunum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Modelin ölçülerini videonun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. O zaman isterseniz birlikte yapılışına başlayalım. Evet, örgüye başlarken kullanacağım ipten bahsedeyim. Şöyle bobin şeklinde satılan 100 gramında 400 metre olan içeriği de viskon keten bir ip. Şiş numarası olarak da yine ip kalınlığına uygun olarak 3,5 numara şiş kullanacağım. Şimdi her zaman olduğu gibi örgüye başlarken 1 santimetreye karşılık gelen ilmek sayısını bulmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Bir deneme örgüsü örüyoruz. Kullanacağımız iple ve hangi modelde öreceksek o şekilde. Bu örgü üzerinde 10 santimetrede kaç ilmek olduğunu sayıyoruz. Ardından bu değeri 10'a böldüğümüzde 1 santimetreye karşılık gelen ilmek sayısını hesaplıyoruz. Bu değer benim için 2,8. Bu videoda vereceğim değerleri kullanarak örgü yapabilmeniz için sizin de bu değeri aynı ya da çok yakın bir noktada yakalamanız gerekir. Ona uygun ipler kullanmalısınız. Öreceğim bluzun göğüs çevresi 103 santimetre olacak. Beden olarak da medium large bedene uygun bir büyüklükte olmasını planlıyorum. Şimdi bu 103 santimetre göğüs çevresi için kaç ilmekle başlamalıyım onu hesaplayalım. Başlangıç ilmek sayısını bulabilmemiz için göğüs çevresini 1 santimetreye karşılık gelen ilmek sayısıyla çarpıyorum. Yani 103 çarpı 2,8. Buradan yaklaşık yuvarlayarak 288 ilmek sayısını buluyorum. Şimdi bu noktada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Bizim öreceğimiz modelin ilmek tekrar sayısı 8 ilmek. Yani 8 ilmekte bir, şöyle şemasını da göstereyim. 8 ilmekte bir tekrar ediyor modelimiz. Şimdi bir noktadan sonra etek ucundan başlayacağız ve yukarıya kadar, kol evine kadar ördükten sonra ön ve arka olmak üzere ikiye ayıracağız örgümüzü. Dolayısıyla model tekrarının ön ve arkada eşit olabilmesi için model sayısının, tekrar sayısının çift sayı olması gerekiyor. Bunun için de 16'nın katında olması gerekiyor ilmek sayımızın. 288 bu kuralı sağlıyor. Eğer siz daha küçük ya da daha büyük bedenler için örmek isterseniz ya da ip kalınlığınız farklı olur, ilmek sayılarını değiştirmek isterseniz belirleyeceğiniz başlangıç ilmek sayısının 16'nın katı olmasına dikkat edin lütfen. Evet, artık ilmek alarak örgüye başlayabiliriz. 288 tane ilmek alacağım. Her iki ucunu örgünün birbirine bağlamak için artı bir ilmek ilave edeceğim. Yani 289 olacak toplam ilmek sayım. Yöntem olarak elbette istediğiniz yöntemle başlayabilirsiniz ilmek almaya ama ben esnek olması için German Twisted Cast On dediğimiz yöntemi kullanacağım. O da şöyle gösteriyorum, bakın. İlk ilmeği şöyle aldıktan sonra normal klasik ilmek almamız, bakın şöyle şu baş parmağımdaki ipin içinden şöyle alarak ilmekleri oluşturuyorum. Bu defa bu yöntemde biraz daha esnek olacak, bu yöntemde aldığımız ilmekler. Şöyle yapacağım, bakın. Bu buradan değil, şu iki ipin altından birden şişimi geçiriyorum. Sonra şişi bu oluşan baş parmağımın etrafında oluşan halkanın içinden geçiriyorum. Ve diğer ipi şöyle buradan alarak ilmek üretiyorum. Tekrar yapalım. Bakın şöyle şişimi iki ipin altından şöyle geçirip oluşan şu halkanın içinden yine geçiriyorum.
Arkadaki ipi alarak bu halkanın içinden ilmeği oluşturuyorum. Bu yöntemde ilmekler daha esnek oluyor. Başlangıç noktamız artı bu başlangıç için alacağımız ip miktarı biraz daha fazla gerekiyor. O nedenle bu ayırdığınız kuyruk kısmının normalden biraz daha uzun olmasına dikkat edebilirsiniz. Birkaç tane daha yapayım. Son kez. Evet, bu şekilde bütün ilmeklerimi alıyorum. Evet, ilmeklerimi aldım ve sonrasında ilmekleri şişin diğer ucuna doğru yaydım. Bu esnada bakın dönmemesine ilmeklerin dikkat edelim. Şu alt çizgisine bakarsanız bütün ilmekler boyunca bakın bu alt çizgiyi takip edip ilmeklerin yönünün dönmediğinden emin olun lütfen. Şimdi örmeye başlayalım. Başlangıç noktasındayız. 289 ilmeğim var. Bir tane fazladan olan ilmeği şimdi bu iki ucu birleştirmek için kullanacağım. Bunu şöyle yapıyorum. Son aldığım ilmek bakın bu tarafta. O ilmeği sol şişime alıyorum. Sol şişimdeki bu ilk ilmek, bakın şöyle göstereyim. Bu ilk ilmeği bu son ilmeğin içinden şöyle geçiriyorum. Ve o son ilmeği düşürüyorum şişten. Ve şöyle bu ipleri çekerek iki tarafı bağlıyorum. Bir tane işaretleyici yerleştiriyorum. Dediğim gibi burası örgümüzün başlangıç noktası. Şimdi lastik olmayacak örgümüzde etek ucundan başlıyoruz. Modelle başlayacağız ama modelden önce bir sıra ben düz örmek istiyorum. Bir sıra boyunca bütün ilmekleri düz öreceğim. Şu an şişte 288 tane ilmeğim kaldı. Evet, düz ördüğüm sıranın sonuna geldim. Başlangıç noktasındayım bakın. Şimdi bu sıradan itibaren modele başlayacağız. Bu arada şimdi dairesel olarak örüyoruz örgümüzü. Dikişsiz olacak gövdesi. Dolayısıyla misinalı şiş kullanıyoruz. Benim şişim 100 cm misina uzunluğunda. Siz de aynı uzunlukta ya da 80 cm'lik misinalı şişlerle örebilirsiniz. Şimdi bu sırada modeli uygulamaya başlayacağız. Modelimiz daha önce bir önceki videoda anlattığım ajurlu bir model. Eğer o videoya ulaşmak isterseniz şu an ekranın sağ üst köşesinde çıkacak linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi model örgü şemalarında modelleri şöyle takip ediyoruz bakın. İlmekleri takibimiz sağ alttan başlıyoruz. Sağdan sola doğru oluyor. Sıraları takibimiz de alttan başlayıp aşağıdan yukarıya doğru oluyor. Şu altta gördüğünüz sayılar ilmek sayıları. Yanda gördüğünüz sayılar da sıra sayıları. Şimdi normalde modelimiz 8 ilmeğin tekrarından oluşuyor. Şu ilk 8 ilmek bir model. Sonra ikinci 8 ilmek ikinci model. Sonra tekrar üçüncü 8 ilmek üçüncü model, dördüncü model şeklinde sıramızın sonuna kadar devam edecek. Şimdi ben burada anlatımı bir önceki videoda model anlatımında ön ve arkası olan örgülerde örülmesini anlatmıştım modelin. Orada ilave simetriyi sağlamak için bir ilmek vardı. Ama şu an dairesel bir örgü şeklimiz var. Dolayısıyla buna gerek yok. 8'in katları şeklinde modellerimizi çalışıyor olacağız. Şimdi hemen sembollere de bakalım. Şu dik çizgimiz düz ilmek, yatay çizgimiz ters ilmek. Yuvarlak işaretimiz dolamayı gösteriyor. Sağ ve sola kesmelerimiz var. Sağa yatık olan sağa kesme, sola yatık olan sola kesme. Şimdi şemadaki bu işaretleri gördüğümüz yerlerde ilgili işlemleri yapıyor olacağız. İlk sıradan başlayacağız modele. Bakın ilk sıramız şurası. İlk 8 ilmek ilk model. Ne var? Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4 tane düz, 1 ters, 3 tane düz. Sonra tekrar aynı şey devam ediyor. Sıranın sonuna kadar bu 8 ilmeği tekrar edeceğiz. Şimdi hemen bu ilk sırayı birlikte örelim. Dört ilmeği düz örerek başlayacağım.
1 2 3 4. Sonra bir tane ters, ardından 3 tane düz. 1 2 3. Toplam bakın ilk modeli ördük. 8 tane ilmeğimiz. Şimdi bu 8 ilmeği sıranın sonuna kadar aynı şekilde tekrarlayacağım. İkinciyi de birlikte yapalım. 4 tane düz. 1 2 3 4. Ardından bir tane ters. Sonra 3 tane düz. 1 2 3. Bu şekilde sıranın sonuna kadar örelim ilk sırayı. Evet, sıranın sonundaki son 8 ilmeğe geldim. Yani son model. Aynı şeyi yapıyorum yine. 4 tane düz. Bir ters. Sonra 3 tane düz. Evet, modelin ilk sırasını tamamladık. Şemadan bakalım. Bakın sıra sayılarına bakarsanız sadece tek sayıları yazdım. Aralardaki 2, 4, 6, 8 gibi çift sayılar şemada gösterilmemiş. Bunun nedeni şu. Modele ait değişiklikler hep ilk sıralarda oluyor. İkinci sıralarda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bir önceki sırada ilmekleri nasıl ördüysek öyle örüyoruz. Yani düzleri düz, tersleri ters şeklinde. Mesela birinci sırada biz ne yaptık? 4 düz, 1 ters, 3 düz ördük. İkinci sırada aynı şeyi yapacağız. Bu çift sıralardaki kuralımız sadece bir önceki sırada ters örülen ilmekler ters oluyor. Diğer bütün ilmekler düz. Mesela bundan sonraki sıralarda göreceğiz. Dolama ve kesme ilmeklerimiz var. Onlar da bir sonraki sırada düz olarak örülecek. Yani ters olan ilmekler sadece bir önceki sırada ters örülmüş ilmekler olacak. Bu durumda ikinci sırayı birinci sırayla tamamen aynı şekilde öreceğim. Yani kuralımız 4 düz, 1 ters, 3 düz şeklinde. Zaten de ilmekler bu şekilde görünüyor bir önceki sırada. 8 ilmeği tamamladım. Bu şekilde sıra sonuna kadar 8 ilmeğin tekrar şeklinde devam edeceğim. Evet, 3. sıradayız. 3. sırada ne yapacağımıza bakalım. Düz ilmekle başlıyorum. Ardından bir dolama, tekrar düz, sağa kesme. Sonra bir tane ters, bakın aynı tersin üzerine geldi. Sonra sola kesme, bir düz, tekrar dolama. Şimdi bunu nasıl yapacağımıza bakalım örgüde. Bir düz örerek başlıyorum. Şemayı hep takip ediyorum. Ardından bir dolama. Sonra tekrar bir düz. Sonra sağ kesme. Sağ kesmeyi nasıl yapıyoruz? İlmeklerimizin yönüne bağlı olarak bakın 2 tane ilmeği her ikisine şöyle şişimi önden geçiriyorum ve birlikte örerek alıyorum. Tekrar şöyle bakın. Sağ kesme yapmış olduk. Ardından bir tane ters öreceğim. Zaten bir önceki sıradaki ters ilmek bu. Onu örüyorum. Sonra sola kesme, düz ve dolama. Sola kesmeyi nasıl yapacağım? Yine ilmeklerimin yönüne bağlı olarak bakın. Sıradaki 2 ilmeği şöyle yönlerini düzeltiyorum. Çeviriyorum. İkisini birlikte örerek alıyorum. Sonra bir düz ve bir dolama. Dolama için ipi öne alıyorum. Bu şekilde dolamamı yapıyorum. Şimdi 8 tane ilmek bitti. Tekrar aynı şeyi tekrarlayacağız. Yine kuralımız hep aynı. Bunu da yapayım. Bundan sonraki sıralarda artık göstermeyeceğim tekrarları. Bir düzle başlıyorum. Bir dolama yapıyorum. Sonra tekrar bir düz. Sonra sağ kesme. 2 ilmeği önden birlikte alıyorum. Tekrar yapalım. Arada bir tane ters ilmek.
Sonra sola kesme. İlmeklerin önce yine yönlerini düzelttim ve ikisini birlikte örerek aldım. Sonra bir düz ve tekrar dolama. Bir düz ve dolama. Bu şekilde yine bu 8 ilmeğin tekrarıyla sona kadar devam edelim. Evet, 4. sıradayım. 4. sırada ilmekleri 3. sırada oldukları gibi öreceğiz. 3. sıraya bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane düz var. Bir tane ters var, sonra tekrar düz. Dediğim gibi bütün dolama ve kesme ilmekleri bir sonraki sırada düz örülüyor. Yani 4 düz, 1 ters, 3 düz şeklinde öreceğim. Bu sırada sonuna kadar o şekilde örülecek. Sıranın bir önceki 3. sıranın sonunda dolamamız vardı. Onu unutmayalım. Şimdi bu şekilde örmeye başlayacağım o dolamayı yaparak. 4 düz. Bakın dolama ilmeğini bu şekilde ördüm. 2, 3, 4 tane düz ördüm. Yine terse geldiğimde bir tane ters. Sonra 3 düz. 1, 2, bakın yine dolama ilmeğini düz ördüm. 8 ilmeği bu şekilde yaptım. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde tekrarlayalım. Beşinci sıradayız. Bakalım 2 tersle başlayacağız. Ardından bir sağa kesme, bir dolama, bir düz, bir dolama, sola kesme ve tersle bitireceğiz. İki tersle başlıyorum. 1, 2. Sonra bir sağ kesme yapacağım. Ardından bir dolama, bir düz, tekrar bir dolama, sonra sola kesme ve sonra bir ters. Her seferinde 8 ilmeği kontrol edin. Hata yapmamış olursunuz. Bakın 2, 4, 6, 8 tane ilmeği ördüm. Şimdi aynı işlemi tekrarlayacağım. Yine 8 ilmeklerde. 2 tersle başlayıp devam ediyorum. Altıncı sıradayız. 5. sıradaki ilmekleri olduğu gibi öreceğiz 6. sırada. Yani 2 ters, 1, 2, 3, 4, 5 tane düz, bir tane ters. 2 ters, 5 düz, 1 ters şeklinde öreceğiz bu sırayı. 2 tersle başlıyorum. Ardından 5 düz. Sonra bir ters. Evet, 8 ilmeği ördük. Şimdi bu seriyi tekrar ediyoruz sıranın sonuna kadar. Yedinci sıradayız. Hemen bakıyorum. Bir tersle başlayacağız. Sonra sağ kesme yapıyoruz önce. Bir dolama, 3 düz, bir dolama ve sola kesme ile bitiriyoruz. İlk ilmeği ters ördükten sonra bir sağ kesme yapıyorum. Sonra bir dolama yapıp 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Sonra tekrar bir dolama yapıyorum. Sola kesme yapıyorum. Evet, yine 2, 4, 6, 8 ilmeğimizi yaptık. Bu 8 ilmeği tekrarlayarak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 8. sıradayız. Bu sırada ilmekleri 7. sırada oldukları gibi öreceğiz. Yani bakın 7. sırada nasıldı? Başta bir tane ters vardı. Diğerleri düz olacak. Bir ters, 7 düz. Tersle başlıyorum. Ardından 7 tane düz.
8 ilmeği tamamladık. Şimdi sıranın sonuna kadar bu 8 ilmeği tekrarlıyorum. Bir ters 7 düz. Evet, 9. sıradayız. Modelin ikinci yarısına başlıyoruz. 9. sırada bakın bir tersle başlıyoruz. Ardından 7 tane düz örüyoruz. Bir ters, 1 2 3 4 5 6 7 düz. Sonra tekrar bir ters 7 düz şeklinde sırayı bitiriyorum. 10. sıradayız. 10. sırada ilmekler 9. sırada oldukları gibi örülecek. Yani yine bir ters 7 düz şeklinde. Bir ters 7 düz. Sıranın sonuna kadar aynı şekilde örüyorum. Sıradayız. Yine bir ters ilmekle başlayacağız. Bu defa sola kesme var önce. Sonra bir düz, bir dolama, bir düz, bir dolama, bir düz ve sağ kesme. Tersle başlıyorum. Ardından sola kesme yapacağım. Sonra bir düz, dolama, bir düz, dolama, tekrar bir düz ve sağ kesme. Sayıyorum ilmeklerimi. 2, 4, 6, 8 tane oldu. Yine şimdi bu 8 ilmeklik sırayı, seriyi tekrar ederek sırayı tamamlayacağım. Evet, 12. sıradayız. Bu sırada ilmekler 11. sırada oldukları gibi örülecekler. Yani bir ters, ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz şeklinde öreceğiz. Bir ters, 7 düz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde tekrar yapıyorum. 13. sıradayız. Bu defa bir düzle başlayacağız. Ardından bir dolama yapacağız. Sonra sola kesme, 3 tane ters, sağa kesme, tekrar dolama. Düzle başlıyorum. Bir düz. Sonra bir dolama, sola kesme. Arada 3 tane ters. 1 2 3. Sonra sağa kesme ve tekrar dolama. Sonra başa dönüyorum tekrar. Yani bir düz, dolama, sola kesme, 3 ters, sağa kesme ve tekrar dolama. Evet, bu 8 ilmeğin tekrar şeklinde sona kadar örelim. 14. sıradayız. Bu sıra 13. sıradaki ilmeklerin şekillerine bağlı. Artık bunu biliyoruz. Nasıldı 13. sırada? Bakın 1, 2, 3 tane düz. Sonra 3 tane ters, 2 tane düz. Bir önceki sıranın sonundaki dolamamız vardı. Ona dikkat edelim, onu kaçırmamaya. Burada en son dolama yapmış olduk. Şimdi 3 düz, 3 ters, 2 düz örüyoruz. 1 2 3 düz, 1
2, 3 ters, sonra tekrar 2 düz. Toplam 8 ilmeği bakın bu şekilde ördük. Şimdi bu 8 ilmeği tekrar ediyoruz sıranın sonuna kadar. 15. sıradayız. Bu sırada şöyle yapıyoruz. 2 tane düz ördükten sonra bir dolama, sonra bir sola kesme, bir ters, bir sağa kesme, tekrar bir dolama ve bir düz. İki düzle başlıyorum. Ardından bir dolama, sola kesme, bir tane ters, sağa kesme, sonra bir dolama ve bir düz. Bir dolama, bir düz. Bakıyorum yine 2, 4, 6, 8 ilmeği oluşturdum. Bu 8 ilmeğin tekrarı şeklinde sıra sonuna kadar örüyorum. Evet, 16. ve modelin son sırasındayız. 16. sıra 15'teki ilmeklerin şekillerine göre oluşacak. O da nedir? Bakalım. Bakın 1, 2, 3, 4 tane düz, 1 tane ters, 3 tane düz. Bir, 2, 3, 4 tane düz, bir tane ters, sonra 3 düz. 1, 2, 3. Evet, bu ilmekleri de yine sıra sonuna kadar tekrar ediyorum. Evet, 16. sırayı da ördüm ve modelin bir tekrarını tamamlamış olduk. Bakın şemadan bakalım tekrar birden 16'ya kadar bütün sıraları bitirdik. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Tekrar birinci sıraya döneceğiz. Birinci sırada ne yapmamız gerekiyorsa ondan başlayacağız. Tekrar yukarıya doğru aynı sıraları örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde modellerimiz ilerledikçe örgümüz de büyümüş olacak. Şöyle bakın, tek modelin görüntüsü şu şekilde. 16 sırayı burada tamamladık. Şimdi tekrar şuradan başlayıp şu modelimizi tekrar oluşturacağız. Örgüde ilerlemeye devam ettikçe. Bu şekilde öreceğiz. Nereye kadar? Kol evine kadar. Herhangi artırma, kesme ya da başka bir uygulamamız yok. Modeli uygulayarak kol evine kadar örmeye devam edelim. Evet, örgüyü örmeye devam ettim. Şöyle göstereyim, bakın başlangıçtan itibaren kol evine kadar geldim. Uzunluğunu paylaşayım. Yaklaşık 33-34 santimetre kadar oldu. Bu kişiden kişiye değişen bir ölçü. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Artık bu noktada ön ve arkanın ayrımını gerçekleştireceğim. Şu ana kadar örgümüzü dairesel formda ördük. Ön ve arka birleşikti. Bundan sonra ayıracağız ön ve arka ilmeklerini ve ayrı ayrı örmeye devam edeceğiz. Şimdi şu an başlangıç noktasındayım. Bu noktadan itibaren 144 tane ilmek, toplam ilmek sayım 288'di. Yarısı 144 yapıyor. 144 tane ilmeği bu baştan itibaren saydım ve oraya bir işaretleyici yerleştirdim. Şu an ilk öreceğim bu ilk yarısı arka parçası olacak örgünün. Daha sonra kalan ilmeklerle ön parçasını öreceğiz. Şu ana kadar örgümüzü dairesel formda örmüştük. Daha önce modelin anlatımını yaptığım videoda da bahsettim. Eğer önlü arkalı, bundan sonra öyle öreceğiz. Önlü arkalı bir örgü şeklinde devam edeceğiz. Önlü arkalı örüyorsak modelimizi, bu durumda desenin simetrisini sağlamak için sonuna bakın bir tane ilmek eklemiştim ben o videoda yaptığım anlatımda. Size bundan bahsetmiştim. Simetrik olması için sona bir tane ilmek eklemiştim. Şimdi onu burada uygulayacağız. Çünkü artık önlü arkalı örgü şeklinde devam edeceğiz. En sonunda bir tane ilmek ilave edeceğim.
Şimdi başlangıç noktasındayım. Bu arada şu an bu ayrımı yaptığınız noktada modelin hangi sırasında olduğunuzu not almayı unutmayın. Çünkü şu an devam edebilirsiniz ama bir sonraki ön kısmında da aynı sıradan devam etmeniz lazım modelin bozulmaması için. Ben şöyle yaptım. Tam 9 tane model yaptım en baştan beri. 9 modeli bitirdim. Yani modelin 16. sırasını ördüm. Şimdi diyagramdan göstereyim. Son sırasını ördüm. Şimdi birinci sıradan başlayacağım. Bu zorunlu değil. Aradan da olabilir. Ama sadece hangi sırasında kaldığınızda not almayı unutmayın. Şimdi buradan ben başlayacağım. Hiç herhangi bir değişikliğim yok. Bu işaretlediğim noktaya kadar modeli uygulayarak önce öreceğim. Evet, işaretlediğim ayraca kadar örmeye devam ediyorum. Bakın sonda bu ters ilmekten sonra 3 tane düz var. Normal ilmek sayısı olarak. Ben bu ilave ilmeğimi eklediğimde burada da 4 tane düz olacak. Zaten bakın başlangıçta da 4 düzle başlamıştı. Bu simetriyi sağlamış olacağız görüntüde. Şimdi ters ilmeği ördüm. Bakın 3 tane düzüm kaldı. Onları 2 tanesini ördükten sonra son üçüncüyü bakın şöyle yapıyorum. Bir kere önden örüyorum. Bir tane arttırmak için. Bir de arkasından batarak örüyorum aynı ilmeği. Şu an burada 4 tane ilmeğim oldu. Bu bir ilmek fark herhangi bir sorun oluşturmayacaktır. Şimdi buradan döneceğim artık. Arkaya dönüyorum ve örgünün ters yüzü oldu. Şu ana kadar hiç tersten örmemiştik. Hep ön yüzden örmüştük. O nedenle de şemada bakın bu çift sıraları 2, 4, 6, 8 olarak ördüğümüz daha önceki o sıraları farklı öreceğiz. Onları nasıl örmüştük şu ana dek? Hep ön yüzden ördüğümüz için bir önceki sırayla aynı örmüştük ilmekleri. Yani bir önceki sırada düzse düz olmuştu, tersse ters olmuştu. Şimdi artık örgünün arka yüzündeyiz bakın. Burada ön yüzde düz ördüğümüz ilmek bu yüzde ters görünüyor. Aynı şekilde ön tarafta ters ördüğümüz bu yüzde düze dönüşmüş oluyor. O nedenle ilmekleri bu durumda artık önlü arkalı örerken yani ters öreceğiz çift sıralarda. Şimdi bu ne demek? Ön yüzde mesela şimdi bir de şunu da belirteyim. Önlü arkalı örerken diyagramlarda ikinci sırada biz hep sağdan sola doğru işledik sıraları. İkinci sıralarda yani arka yüzlerde soldan sağa doğru bakarız ilmek sıralamasına. Çünkü bakın buradan geri döndüm bu şekilde gidiyorum şimdi. Şu ilmekleri de artık dahil ediyoruz. Bakın şu an en son ördüğüm ilmek bir düz ilmek ön yüzde. Arka yüze çevirdiğimde örgümü o düz son ilmek düz olan ilmek ne olacak? Terse dönecek. Yani düzlerin hepsi terse dönecek. Tersler düze dönecek. Bu durumda bakın sadece aradaki bu tek ters ilmekler düz olacak. Diğerlerin hepsi ters olacak. Sonraki sıralarda göreceğiz. Bu yuvarlakla gösterdiğimiz dolama ilmekleri ve sağa sola kesme ilmekleri de arka yüzde biz hep düz örmüştük şu ana dek. Bunları artık arka yüzde ters örüyor olacağız. Şimdi arka taraftan başlıyorum. Bakın 4 tane birinci sırayı referans alacağım ikinci sıra için. İlmeklerin birinci sıradaki durumları önemli. 4 tane düz örmüştük en son. O 4 düz 4 tane terse dönüşecek şu an. Tek fark bu. Bu şekilde devam ederseniz aynı modeli uygulamış oluruz. 1, 2, 3, 4 tane ters ördüm. Sonra bir tane arada şu ön sırada ters ördüğüm zaten bakın görünüyor ilmek var düz. Onu düz örüyorum. Sonra diğer ilmekler bir sonraki terse kadar arada 7 tane ilmek var. Onları ters örüyorum. Sonra bakın yine bir tane düz. Bu şekilde sadece ön yüzde ters ördüğüm ilmekler düz olacak şekilde yine başlangıç noktasına kadar gelelim. İkinci sıranın sonundayım. Bakın son 4 tane ters ilmeğim kaldı. Onları örüyorum. Ve başlangıç noktasına geldim. Buradan tekrar geri dönüyorum. Artık bunu da çıkarabiliriz. Geri döndüğümüz noktalar belli çünkü. Şimdi modelin 3. sırasındayım. 2 sıra daha göstereyim. Önlü arkalı örmede nasıl olduğunu.
Şimdi 3. sıra ön sıra olduğu için yine aynen daha önce yaptığımız gibi diyagrama göre öreceğiz. Başlıyorum bakın. İlmekler nasılsa öyle başlayacağım. Birinci ilmek düz. Ardından bir dolama, tekrar düz. Şöyle göstereyim. Bakın ne yapacağımızı. Bir düz dolama, bir düz. Sonra sağa kesme, ters, sola kesme, bir düz dolama. Onu yapıyorum şu an. İlk 3 taneyi ördüm. Bir düz, dolama ve bir düz şeklinde. Şimdi sağ kesme yapacağım. Sağ kesiyorum. Ardından bir ters. Sonra sola kesme. Ardından bir düz ve dolama. Sonra ikinci 8'i de yapalım birlikte. Tekrar bir düz, dolama, bir düz, sağ kesme, ters, sola kesme, bir düz ve dolama. Bu şekilde devam edeceğim. Sonuna kadar gelelim 3. sıranın. Sıra sonunda son 4 ilmekteyim. Yani bakın şurada ne yapacağız son 4 ilmekte? Sola kesme, bir düz, dolama ve tekrar bir düz. Onu yapalım. Sıranın sonunu göstermiş olayım. Önce sola kesme yapıyorum. Ardından bir düz örüyorum. Bir dolama yapıyorum. Tekrar düz örerek sırayı tamamlıyorum. Bakın eğer bu ilave ilmeği yapmasaydık bu dolama ilmeğiyle bitecekti sıranın sonu ve düzgün olmayacaktı. O nedenle bu tek ilmeği yapmamız açıkçası önemli. Şimdi tekrar geriye dönüyorum. Artık modelin 4. sırasındayım. 4. sırasında ne yapacağımızı birlikte bakalım şimdi. Şimdi 3. sırada ne yaptık? Son olarak bakın şu kısımda 1, 2, 3, 4 tane düz örgü oldu bu şu 4 ilmek. Sonra bir tane ters var. Şimdi buradan başlayacağım. Bu düzler arkada terse dönüyordu. 4 tane ters öreceğim. Şu ters ilmeğe geldiğimde o arkada düz olacak. Bir tane düz öreceğim. Yani 4 ters, 1 düz. Sonra bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ters, 1 düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar 4. sırayı da öreceğim. Başını yine birlikte görelim. 4 tane tersle başlıyorum. 1 2 3 4 tane ters. Sonra düz ilmek görünüyor zaten. Onu düz örüyorum. Sonra 7 tane tekrar ters. Yedi tersten sonra tekrar bir düz, tekrar 7 ters. Bu şekilde 4. sırayı da tamamlayalım. Şimdi artık devamını anlatmayayım. Anladık sanıyorum. 4. sırayı bitirdikten sonra başa kadar geleceğim. 5. sıraya ön yüzde 5. sıraya başlayacağım. Yine şemada, diyagramda göründüğü gibi ön yüzde. 5. sırayı öreceğim. 6. sırada yine tersler düze, düzler terse dönecek. O şekilde modelle bir şekilde örmeye devam edeceğim. Şu an dediğim gibi arka parçasını örüyoruz. İstediğimiz uzunluğa kadar bu arka kısmını örelim. Ondan sonra yaka kısmında görüşeceğiz. Evet, ön ve arkayı ayırdıktan sonra arka parçayı örmeye devam ettim. Şöyle hemen şu anki uzunluğunu paylaşacağım size. Ayrım noktası bakın şurasıydı. Şöyle işaretledim. Oradan itibaren tam 20 santimetre ördüm. Bu da yine sizin tercihinize bağlı. Kendi ölçünüze göre burada oynama yapabilirsiniz. Şimdi ben bu noktada arkayı örmeyi bırakıyorum. İpimi kestim. Bakın ipi kestim ve ilmekleri bir yedek parça ipe aldım, arkanın ilmeklerini. Bundan sonra öne devam edeceğim. Burada benim ördüğüm model sayım bu ayrımdan sonra bakın 1, 2, 3, 4,
4,5, tam 4,5 model ördüm. Yani şöyle göstereyim. 4 model tamamladım. 5. modelin ilk 8 sırasını, yani ilk yarısını ördüm. İkinci yarısını örmeme gerek kalmadı. İstediğim uzunluğa ulaşmış oldum. Şimdi bunun neden özellikle belirtiyorum. Burada hangi sırada kaldığınızı yine not almanız önemli. Çünkü ön yaka kesimine bu arka bitiş noktasından tam bir model önce başlayacağız. Yani ben şu an 4,5 model ördüğümü söyledim. Tam 3,5 ön parçayı 3,5 model öreceğim ve son model kısmında ön yaka kesimini yapacağım. Siz de kendi ördüğünüz ölçüye göre bu ön yakada ne zaman kesime başlayacağınızı belirleyebilirsiniz. Eğer burada kaldığınız noktayı not alırsanız. Şimdi arka parça bitti. İlmekler dediğim gibi başka bir yedek parça ipte. Artık ön parçaya devam edeceğim. Evet, şimdi ön parçaya devam edelim. Şöyle ön yüzünü bana bakacak şekilde örgünün çevirdim. Bakın arkası burada bu şekilde görünüyor. Şimdi buradan ipimi bağlayarak ön parçayı örmeye başlayacağım. En son arkada, daha doğrusu gövdede ayrım yapmadan önce ben modeli tam bitirmiştim ve 1. sıradan başlamıştım arkaya. Aynı şekilde öne de 1. sıradan başlıyorum. Siz nerede kaldıysanız modelinizde, bu kesim noktasında not almıştık onu. Oradan, o sıradan başlayın. Ben 1. sıradan başlayacağım. 1. sırada ne yapıyordum? Hemen şemama bakacağım. 4 düzle başlayacağım. Bir ters öreceğim. Sonra 3 düz. Bunun tekrarları şeklinde devam edeceğim. En sonunda yine bir tane simetriyi sağlamak için ilave ilmek alacağız. 4 düzle başlıyorum ipimi bağlayıp. Dört düz ördüm. Ardından bir ters. Sonra 3 düz. Şimdi bunu tekrarlayacağım. Bu 8 ilmeği tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edeceğim. İlmeklerin sonuna geldiğimde yine simetriyi sağlamak için bakın son ilmeği şöyle önce bir kere öreceğim. Bir kere de arkasından batarak aynı ilmeğe bir tane daha ilmek oluşturmuş olacağım. Şimdi arka yüze dönüyorum. Aynen arka parçada yaptığımız gibi artık önlü arkalı öreceğiz. Modelimize devam edeceğiz. Aynı şeye dikkat edelim lütfen. Arka yüzlerde ön yüzdeki düzler ters, tersler düze dönüşmüş oluyor. Bu şekilde dediğim gibi arkadan tam bir model daha eksik olacak şekilde ön parçayı da örmeye devam ediyorum. Evet, ön parçayı da ördüm. Ne kadar ördüm? Daha önce arkada da söylemiştim. Tam 16 sıra daha eksik ördüm artık arkaya göre. Arkada 4,5 model yapmıştım kol ayrımından sonra. Burada toplamda bakın 1, 2, 3 bir de yarım 3,5 model yapmış oldum. Şu an önle arka arasındaki sıra farkım tam olarak 1 model, yani 16 sıra oldu. Uzunluğunu da söyleyeyim. Bu kol ayrımından itibaren şu an ön parçanın ördüğüm bu uzunluğu 15,5 santimetre kadar. Şimdi artık ön yakayı nasıl şekillendireceğimize bakalım. Öncelikle bunu çizim üzerinde anlatmak istiyorum. Şimdi ön için ilmek sayımız 145 ilmekti. Bunu öncelikle bakın merkezde 32 ilmek olacak şekilde ayırıyorum. Burası 4 modele karşılık geliyor. Ardından da belli adımlar oluşturdum geri dönüşler yapmak için. Kısa sıralar yöntemiyle şekillendireceğiz yakayı. Belli adımlar oluşturdum. Onları işaretledim. Sonra kenarlarda da omuz için nihayetinde kalacak ilmeklerimiz oluştu. Bakın şöyle ortaya 32 tane ilmek ayırırsam kenarlarda 56 bir tarafta, 57 bir tarafta ilmeğim kaldı. Buradaki o son bir ilmeği en son eksilteceğiz. O yüzden şu an hiç buna kafanız takılmasın. Şimdi 32 ilmek dediğim gibi 4 modele karşılık geliyor. Merkezde yer aldı. Sonrasında bakın 1, 2, şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta işaretledim. Buralarda geri dönüşler yapacağız ve ön yakanın bu yuvarlak bir şekil almasını sağlamaya çalışacağız. Onların ilmek aralıkları da şöyle. İlk adımda 4 ilmek, diğer adımlar 2'şer ilmek.
Toplamda bakın burada da 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane ilmek yapıyor. Yani 2 modele karşılık geliyor. Bu merkezde 4 ilmek 4 model ayırdık. Kenarlardan da ikişer model her iki tarafta da, bakın burada da yine aynı şey söz konusu. İkişer modelde bu yapacağımız kısa sıralarla geri dönüşler yapıp yuvarlak bir şekil vermeye çalışacağız yakaya. Bu noktaları ben işaretleyicilerle örgüde şöyle işaretledim. Kenardan 56 tane ilmeği saydım. Bakın bu taraftan 56 ilmek, şurası o. Saydım. Buraya bir tane merkezdeki kısmın sağ tarafını işaretledim ayraç yerleştirerek. Sonra 32 tane ilmek saydım. Bu tarafı da oluşturdum. Bu ortada bakın zaten görünüyor. 1, 2, 3, 4 tane modelim ortada işaretlenmiş oldu. Sonra her iki tarafta şu işlemi yaptım. Bakın neydi aralıklarımız? İlki 4, sonra 6 tane de ikişerli adımımız var. Onları işaretledim. Bakın 4 ilmek saydım. Kırmızıdan itibaren bir işaretleyici yerleştirdim. Sonra 2 ilmek, bir tane daha. Sonra 2 ilmek. Bakın buraya kırmızı taktım. Bunun sebebi şu. 4, 2, 2 toplam 8 tane ilmek oldu bu arada. Burası bir modeli oluşturmuş oldu. Şimdi modeli bozmamak için de keserken, daha doğrusu geriye dönüşler yaparken birazdan dikkat edeceğiz buna. Modelin bozulmamasına gayret göstereceğiz. O yüzden modelin sınırlarını da aslında farklı bir renkle belirlemiş oldum. Sadece bunun sebebi bu. Sonra tekrar 2 ilmek ilerledim. Bir tane daha. 2 ilmek, bir tane daha. Yine bir 2 ilmek, bir tane. En son yine 8 ilmek oldu burası. İkinci modelimiz. Oraya da yine bir kırmızı işaretleyici yerleştirdim ve geri dönüş yapacağım noktaları belirlemiş oldum. Bu sağ taraf için. Aynı şeyi sol tarafta da yaptım. Yine adımlarımız bakın 4, 2, 2, 2, 2, 2 ve 2 şeklinde. 8. ilmekte ve 16. ilmekte yine kırmızı işaretleyiciler yerleştirdim ki modelin sınırlarını takip etmemiz kolay olsun. Şimdi bu anlattıklarıma göre gelin yakayı yapmaya başlayalım. Şimdi ipim burada zaten, arka yüzü örmüştüm en son. Ön yüzden şimdi örmeye başlayacağım. Modeli de uygulamaya devam ediyoruz. Bu arada en son ben modelin 8. sırasını ördüm. Dolayısıyla 9. sıradan başlayacağım şimdi. Bu ilk işaretleyiciye kadar modeli uygulayarak öreceğim. Evet, bakın bu merkezdeki 32 ilmeğin sağ tarafındaki ayraca dek ördüm modele göre. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Devam etmeyeceğim. Önce bu sağ tarafı yapacağız. Sonra sol tarafa devam edeceğiz. Geriye döndüm burada. Alman kısa satırlar yöntemini daha önce yaka düşürmelerde çok uyguladık. Yapanlar hatırlayacaklardır. Ne yapıyorduk? Geriye döndüğümüzde bakın bu son ördüğümüz ilmeği sol şişten sağ şişe alıyorum. Bu şekilde. Ve ipimi şöyle geriye doğru çekerek, bakın ilmek şu haldeyken geriye doğru çekerek çift ilmek haline getiriyorum ilmeği. Sonra şimdi ters yüzdeyim. Bu tarafa alacağım ipimi ve ilmeklerimi yine modele göre örmeye devam edeceğim. Çift ilmek oluşturmuş olduk. Şimdi modele göre arkada yine ilmeklerimi örüp sıra başına kadar geleceğim. Şimdilik bu ayraçları bu şekilde sırası geldikçe kaydırıyorum. Evet, arka yüzü ördüm. Şimdi ön yüzdeyim tekrar. Bakın şu ana kadar buradan başladık. Bu ayraca kadar geldik. Birinci sırayı ördük. Sonra geriye döndük. Arkadan ikinci sırayı ördük. Şimdi üçüncü sırayı öreceğim. Şimdi bu arada şunu söyleyeyim. Bakın ilk sırada 9. sıraydı ilk model sıram. Burada herhangi bir dolama kesme türü işlemler olmadığı için bu işaretleyicilerle örebildim. Onlar engel olmadı. Ama şimdi artık 11. sıradayım. Modelin 11. sırası. Dolayısıyla burada dolamalar ve kesmeler var. Onlar da bu ayraçlar işimi muhtemelen zorlaştıracak. Öncelikle şu ayraç olmayan kısım ki burası 40 ilmek 5 model yapıyor. Burasını öreyim. Buraya geldiğimizde tekrar bakalım birlikte. Evet, o 40 ilmeği ördüm. İşaretleyicilerin olduğu kısma geldim.
Şimdi burada bakın bu iki tane kırmızı işaretleyiciler arasındaki 8 ilmek bir model. Benim burada bu işlemleri yapabilmem için şu işaretleyicileri, bu sarı işaretleyicileri şimdilik çıkaracağım. Kırmızıyı bu tarafa alayım. O kalsın, yine benim model sınırımı belirliyor o. Bunları ikişer ilmek zaten. Sonradan buradaki dönüşlere geldiğim anda tekrar takmak üzere. Şimdilik bu 3 tane işaretleyiciyi çıkartıyorum. Modelin sınırı belirleyen 8 ilmeği belirleyen işaretleyiciler kalsın. Şimdi onu yapalım. 11. sıradayım dediğim gibi. Şöyle şuradan kuralımızı da görelim. Onu birlikte yapalım isterseniz bir taneyi. Terste başladım. Sonra sola kesmem var. Ardından bir düz, bir dolama, bir düz, bir dolama, tekrar bir düz ve sağ kesme var. Evet, bu 8 ilmekle işimiz bitti. Bu işaretleyiciyi de aldım. Şimdi buradayız. Artık son şuradan bakalım. Son, bakın şuradaki 4 2 2 işaretleyicilerin olduğu nokta. Şimdi az önce bu kırmızı işaretleyiciden dönmüştüm. Şimdi bu ilk sarı işaretleyiciden geriye döneceğim. Şimdi şu an bakın bir modelin içindeyiz. 8 ilmeğin içindeyiz. Ben modeli bozmamak adına o modelin içine geldiğimde artık geri dönüşleri yaparken modeli uygulamaktan vazgeçip düz örgüye geçmeye karar verdim. Yani şimdi buradan itibaren artık bu ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğim. Aynı şey bir sonraki seferde burada da geçerli olacak. Şimdi o yüzden bakın dönüş yapacağım bu sarı işaretleyiciyim. Oraya kadar geliyorum şimdi. Geldim. Artık bunu çıkartayım. Kafamızda karıştırmasın. Şimdi buradan geriye dönüyorum. Bakın bir önceki 4 ilmek, şu çift ilmeğimiz. Onu tek sayıyorum. 2, 3, 4 ilmeğimiz burada duruyor şu an. Buradan geriye dönüyorum. İkinci dönüşümü yaptım. Bütün dönüşlerimizde aynı işlemi yapıyoruz. Son ördüğümüz ilmeği sağ şişe alıp şöyle onu geriye doğru çekerek çift ilmek haline getiriyoruz. Şimdi arka yüzde bu modelin bitimine kadar, yani şu kırmızı işaretleyiciye kadar olan kısmı normal düz örgü gibi öreceğim. Arkada olduğum için ters örüyorum. Şimdi geldim oraya. Artık burada modeli uygulamıştım ön yüzde bu 8 ilmekte. Arka yüzde de modelimi yine uygulayacağım. Arka yüzde nasıldı modelimizde? Bakın sadece bir tane düzümüz var. Diğerleri ters olacak zaten. Onu yapıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ters ilmek. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz göründükleri gibi. 8.'si düz. Evet, buraya da geldim. Şimdi bu kısmı bitirdik. Aynı şekilde yine sıranın başına kadar modeli uygulayarak örelim. Bu da 4. sıramız olmuş oluyor. Evet, şimdi 5. sıradayız. Yine şu ilk noktaya kadar modeli uygulayarak geleceğim. Modelin 13. sırasındayım. Ona göre öreceğim oraya kadar. Evet, baştan itibaren model uygulayarak geldim. Bakın buradaki ilk 8 değil, ikinci 8'i de yine modele göre ördüm. Son 8'e geldiğimde artık modeli bırakıyorum, yine aynı şekilde düz örmeye devam edeceğim. Nereye kadar? Şu an geri dönmem gereken, bakın şu artık son kalan sarı işaretleyiciye kadar. Ona geldim. Yine oradan dönüyorum. Bunu da döndüğümde 8 ilmeği bitirmiş oluyoruz bu model için. Geriye dönüyorum. Yine çift ilmek oluşturuyorum. Bakın son aldığım, ördüğüm ilmeği sağ tarafa alıp şöyle geriye doğru çektim. Ters ördüm buradaki ilmeği. Şimdi model öreceğim noktaya geldim. Burada modele göre yine arka sırada, yani 14. sırada nasıl örmem gerekiyorsa sırayı bitiriyorum. Bu da yaka şekillendirmemizin 6. sırası olmuş olacak. Evet, şimdi tekrar ön yüzdeyim ve 7. sıradayız.
Şimdi bakın şuradaki dönüşlerimizi tamamladık. Artık şu kırmızı işaretleyiciden döneceğim. O nedenle bu sırada da yine bu 8 ilmekteki modelimi uygulayacağım ve buradan döneceğim. Bir sonraki seferde artık bu 8 ilmeğin içindeki modeli de uygulamamaya başlayacağım. Geri dönüşlerimiz artık burada olacağı için. Şimdi baştan şu geri döneceğim ortadaki işaretleyiciye kadar olan ilmekleri model örerek geliyorum. Evet, geldim bu işaretleyiciye. Buradan geriye dönüyorum. Şimdi 8. sıra oldu bu sıra. Yine ilk önce çift ilmek üretiyorum. Bu ilmeği alıp şöyle çektiğimde çift ilmeği ürettim. Ondan sonra ilmekleri olduğu gibi örerek bu 8. sırayı da tamamlıyorum. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. Bu 9. sıramız olacak. Bakın buradaki geri dönüşlerimiz bitti. Şimdi buradakilere başlayacağız. O nedenle artık buradaki 8 ilmekte de model uygulamayı bırakıyorum. Hemen yine döneceğimiz noktaları tekrar takalım. İkişer ilmekti. Şuradan itibaren ikişer ilmek aralıkla döneceğim noktaları takıyorum. Artık burada model yok. Düz örgü yapacağım. Son dönüşümüz hemen bu kırmızının dibindeydi. Bakın şu ilmekti. Şimdi buraya kadar, yani şu kırmızı ilmeğe kadar modeli uygulayarak geleyim. Burada bakalım ne yapacağımız. Evet, bu 8 ilmeğe geldim. Şimdi artık burada modelin hangi sırasında olduğuma dikkat etmeksizin düz öreceğim buradaki ilmekleri. Döneceğim noktaya kadar, yani ilk sarı ayraca kadar, ki kırmızının yanındaki ilk sarı ayraca kadar örüyorum. Geldim oraya, çıkardım ve geriye döndüm. Şu an 10. sıraya geçtik. Çift ilmeği oluşturdum. Kırmızı ayraca kadar olan ilmekleri hepsini ters örüyorum. Evet, bu noktadan sonra yine modele göre öreceğim ve sırayı tamamlayacağım. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Bu 11. sıramız. Kırmızı işaretleyiciye kadar modeli uygulayarak geliyorum. Sonra bu 2. sarıya kadar düz örerek gelip buradan geriye döneceğim. Evet, geldim o sarı işaretleyiciye. Buradan geriye dönüyorum. Bunu çıkartıyorum. Şu an 12. sıraya geçtik. Şimdi bu kırmızı işaretleyiciye kadar ters öreceğim. Ondan sonra modeli örerek, modele göre örerek sırayı tamamlayacağım. Önce çift ilmek yapmayı unutmuyorum. Şöyle ilmeğimi çift ilmek haline getirdim. Sonra ters örerek devam edeceğim. Kırmızı işaretleyiciye geldikten sonra modele göre öreceğim. Tekrar ön yüzdeyim. 13. sıra. Bu kırmızı işaretleyiciye kadar modele uygun olarak örüyorum. Evet, modele göre ördüm kırmızı işaretleyiciye kadar. Şimdi geri döneceğim artık. Bakın burada sarı işaretleyicim var. Ona kadar düz örüp oradan geriye dönüyorum. Geriye bir tek artık bu noktamız kaldı geri dönüş için. Şimdi 14. sıraya geçtik. Modele göre yine bu sırayı da örelim. Önce çift ilmeği oluşturdum. Bu ilmeği ters örüp bu noktadan itibaren modele göre örerek 14. sırayı da tamamlayacağım. Evet, tekrar ön yüzdeyim ve 16. sıradayım. Şu kırmızı işaretleyicinin olduğu noktada son geri dönüşümü yapacağım. Bakın burada modeli uygulayarak geldim son 2 ilmeğe kadar. Son 2 ilmekte şu an 7. sıradayım. Bir dolama ve bir kesmem var. Onları yapmayacağım. Çünkü son ilmekte eğer kesme yaparsam onu çift ilmek haline dönüştürmem zor olacaktır.
O nedenle sadece son 2 ilmeği düz olarak örüyorum burada da. Bu noktaya geldim. Geriye dönüyorum. Son dönmemi yapıyorum ve 16. sıraya geçiyorum. Şimdi bu ilmeğimi geri döndüğüm noktada çift ilmeğe dönüştürerek yine ilmekleri modele göre örüp bu 16. sırayı da tamamlıyorum. Evet, sol omuz tarafındaki işimizi tamamladık. Şöyle ne yaptığımıza bakalım. Bakın burası ön yaka merkezi. Burası da bizim şekillendirme yaptığımız taraf. Şimdi burada 16 sırayı tamamladık geliş gidişlerle. Zaten bu ön parçamız arka parçaya göre 16 sıra daha eksikti. Şu an onu tamamladığımız için eşitlenmiş oldu. Bundan sonra artık sadece bir sıra daha öreceğiz. O bir sıranın da amacı şu olacak. Burada geri dönüş yaptığımız ilmeklerimiz var, çift ilmeklerimiz. Onları düzeltmiş olacağız. Hem de son sıranın düzgün bir şekilde bitmesini sağlamış olacağız. O sırayı model artık bitti. Model uygulamayacağız. Düz olarak öreceğim. Nereye kadar? Şu işaretleyiciye kadar. Sonra çünkü bu tarafta, sağ tarafta aynı işlemleri yapacağız. Şimdi burada düz olarak öreceğim. Sadece bu çift ilmekleri nasıl öreceğiz? Oraya geldiğimizde onu göstereceğim. Evet, sıranın başından itibaren düz örerek bakın buradaki çift ilmeğe geldim. İlk çift ilmeğimiz. Bu ilk işaretleyicinin hemen yanındaki çift ilmek. Bakın zaten şeklinden anlaşılıyor. Oraya kadar geldim. 39 tane ilmeğim oldu. Toplam 40 tane olacak. O 40. ilmek de bu zaten. Bakın onu şöyle örüyorum. Şöyle tek ilmek olarak bu çift ilmeği şöyle tek ilmek olarak tutup örüyorum. Sonra geçirelim işaretleyicimizi. Bir sonraki çift ilmeğe kadar yine devam edeceğiz. O da 2 ilmek sonra. Bakın bir tane örüyorum. Bakın yine çift ilmeğim var. Görüntüsünden anlayabilirsiniz. Onu yine böyle tek ilmek olarak örüyorum. Sonra arada bir ilmek var. Sonra tekrar çift ilmeğim var. Onu da yine bu şekilde tek ilmek olarak örüyorum. Devam edelim. Bir ilmek var. Sonra yine çift ilmeğimiz. Böyle örüyorum. Yine bir ilmek. Ardından çift ilmeğim. Onu yine bu şekilde ördüm. Devam ediyorum. Bir tane ilmek ördüm. Sonra çift ilmek. Yine arada bir tane ilmeğim var. Sonra çift ilmek. Şimdi bakın bu dörtlü ilk başta 4 ilmek olan kısma geldim. O nedenle 1, 2, 3 tane ördüm. 4. ilmek yine bir çift ilmek. Onu da böyle tek ilmek olarak ördüm. Ve bütün çift ilmekleri şu an temizlemiş oldum. Şimdi buradan devam edeceğim. Yine düz öreceğim. Model yok dediğim gibi. Nereye kadar? Şu ayrıca kadar. Evet, bu merkezdeki 32 ilmeği ördüm. Şimdi sağ taraftayım. Burada da aynı işlemleri yapacağız. Yine bakın ilk 8 ilmekte model uygulamayacağım şu an geri dönüşler yaparken. Ama ikinci 8 ilmekte uygulayacağım. O nedenle şimdilik bu işaretleyicileri de çıkartıyorum. İkişer ilmek aralıklaydı bunlar. Sonra yine takacağız. Şimdi bu taraftaki yaka şekillendirmenin ilk sırasındayım. Buradan başlayıp model uygulayarak ilk 8'de değil ama sonrasında model uygulayarak sıranın sonuna kadar örüyorum. Evet, modele göre birinci sırayı tamamladım. Şimdi ikinci ve arka sıradayız. Yine modele göre öreceğim burada da. Nereye kadar? Bakın bu işaretleyiciden döneceğiz. İlk dönüş noktamız burası. Şuraya kadar, şu kırmızı ayrıca kadar modele göre öreceğim. Ondan sonra burayı ters öreceğim. Bu arada bu tarafta 57 ilmeğimiz var. Yani bir tane daha ilmek fazla ama o sıkıntı oluşturmayacaktır. Uygun bir yerde o ilmeği eksiltiriz. Evet, bu noktaya kadar modele göre ördüm. Şimdi bu 8 ilmeği
Ters örüyorum arka yüzü olduğum için modeli dikkate almıyorum. Evet, geldim oraya. Şimdi burada geriye dönüyorum. İlk geriye dönüş noktamız bu taraf için. Yine ipi öne alıp bakın son ördüğüm ilmeği sol şişten sağ şişe geçiriyorum. Ve şöyle ipimi geriye doğru çekerek yine çift ilmek haline getiriyorum. Şimdi burada düz öreceğim. Model yok. Bu arada ikinci sırayı arkadan tamamlamıştık. Şimdi ön yüzden yine 3. sıradayız. Düz örmeye devam ederek bu 8 ilmeği geçiyorum. Evet, bu noktaya geldikten sonra şimdi modele başlayacağım yine. Modele uygun bir şekilde bu sıramı ön yüzden tamamlıyorum. Evet, ön yüzden sırayı tamamladım. 3. sıra bitti. Şimdi arka yüzde 4. sıradayız. Modele göre bakın şu kırmızı işaretleyiciye kadar örüyorum. Evet, bu işaretleyicilerin olduğu model uygulamadığım yere kadar geldim. Buraya kadar modele göre ördüm. Şimdi bakın şu ilk kırmızının yanındaki sarıdan döneceğim bu sırada. İkinci dönüşüm olacak. Oraya kadar ters örerek geliyorum. Geldim oraya. Bunu çıkartıyorum artık. Çeviriyorum örgümü. 4. sıra bitti. 5. sıradayız. Bu son ördüğüm ilmeği şöyle ip öndeyken sağ şişime geçiriyorum ve ipi arkaya doğru şu şekilde çekerek çift ilmek haline yine ilmeğimi getiriyorum. Ondan sonra şimdi ön yüzdeyiz. Yine 5. sıramız. Bu 8'i tamamlıyorum kırmızıya kadar model uygulamadan. Şimdi buradan itibaren modele göre öreceğim. Ön yüzden 5. sırayı tamamlayacağım. Evet, 6. sırada arka yüzdeyim. Şu kırmızı işaretli sarının yanındaki kırmızı işaretleyiciye kadar modele göre örüyorum. Evet, geldim oraya kadar. Şimdi buradaki 2 ilmeği ters örüyorum. Ve bu sarı işaretleyiciden geriye dönüyorum. Önce yine çift ilmek oluşturacağım. Şu şekilde çift ilmeğimi oluşturdum. Şimdi 7. sıradayız artık. Buradan itibaren modele göre örüp sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde 8. sıradayım. Modele göre yine şu ortadaki kırmızı ayraca kadar örerek geliyorum. Şimdi bu sırada bu ayraçtan dönüş yapacağız. Evet, ortadaki bu kırmızı ayraca kadar geldim. Buradan geriye dönüyorum. Yine önce çift ilmeğimizi oluşturalım. Bu şekilde. Sonra modele göre örerek sırayı tamamlayalım. Bu sıra artık ön yüzde 9. sıramız. Evet, ön sırayı tamamladım. 9. sıra bitti. Şimdi arka sırada 10. sıra olacak. Ama bu esnada yine bu geri dönüş noktalarımızı işaretleyelim. Çünkü artık bu son 8 ilmekten oluşan modelin içinde olacak bu geri dönüşlerimiz. Kenardan itibaren şuradan bakın 2 ilmek aralıkla işaretleyicileri yerleştiriyorum. Toplam 3 tane işaretleyiciyi bu şekilde yerleştirdim. Şimdi artık buradaki bu 8 ilmekte de model yapmayacağız. Ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Şimdi 10. sıraya başlayalım arka taraftan. Artık biliyoruz ne yapacağımızı. Bakın buraya kadar, bu kırmızı işaretleyiciye kadar modele göre öreceğim. Burada tekrar görüşeceğiz. Evet, geldim oraya kadar.
Şimdi en sondaki sarıdan döneceğim. O nedenle ona kadar ters örüyorum. Sarıya geldiğimde onu çıkartıyorum ve buradan geriye dönüyorum. Çift ilmeğimi oluşturuyorum. Kırmızıya kadar ters örüyorum. 11. sıraya başladık şu an. Düz örüyorum, pardon, kırmızıya kadar düz örüyorum ön yüzde olduğum için. Kırmızıya geldikten sonra artık modele göre öreceğim ve 11. sırayı da tamamlayacağım. Şimdi 12. sıradayız. Bu ilk kırmızı işaretleyiciye kadar modele göre örüyorum. Sonra şu ikinci sarıya kadar ters örüp geri dönüş yapacağım. 12. sırada kırmızı ayraca kadar modele göre örerek geldim. Şimdi burada ters öreceğim. İkinci sarı ayraca kadar. Ve bu ayraçtan geriye döneceğim. Çift ilmeğimi oluşturuyorum. Sonra yine kırmızı ayraca kadar düz öreceğim. Artık 13. sıradayız. Kırmızı ayraca geldim. Buradan itibaren model örerek sırayı tamamlayacağım. 14. sıradayım. Kırmızı ayraca kadar modele göre örüyorum. Kırmızı ayraca geldim. Şimdi sarı ayraca kadar ters örüyorum. Ve buradan geriye dönüyorum. Bir tek bu son kırmızı ayraçtan dönüşümüz kaldı. Şimdi 15. sıradayım. Önce çift ilmeği üretiyorum. Düz örüyorum. Sonra kırmızı ayraçtan itibaren modele göre örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, şimdi arka yüzde 16. ve son sıradayım. Modele göre şu ilk kırmızı ayraca kadar örüyorum. Evet, geldim oraya kadar. Buradan şimdi son kez artık geriye dönüyorum. Geri dönüşlerimiz bitti. Artık model de bitti. Bundan sonra bu sırayı bu tarafta da düz örerek sonuna kadar bitireceğim önce. Ama ilk ilmeği öncelikle çift ilmek haline getiriyorum. Sonrasında bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyorum. Sıranın sonuna gelirken hatırlarsanız bu tarafta bir ilmek fazlalığımız vardı. Diğer tarafta ilk ayraca kadar 40 ilmek var. Burada 41 tane var. Şimdi bir tanesini keserek burayı da 40'a eşitlemiş olalım. Şöyle bakın. 2 tane ilmeği birlikte aldım. Son ilmeği de örüp bitirdim. Böylece burası da 40 ilmek olmuş oldu. Şimdi bu tarafta bu geri döndüğümüz ilmeklerde oluşturduğumuz çift ilmekler hala duruyor. Onları temizlemek için bir sırada arkadan bütün ilmekleri ters öreceğim. Temiz bir bitiş olmuş olacak. Şimdi bu çift ilmeğe kadar ben öreyim önce. İlk çift ilmeğe kadar ters örerek geliyorum. Evet, ilk çift ilmeğe geldim. Bu kırmızı ayracın hemen yanındaki ilmek. Şimdi arka yüzde olduğumuz için yine şöyle tek ilmek olarak ters olarak örüyorum bu ilmeği. Sonra arada bir ilmek ters, tekrar çift ilmek var. Bakın görüntüsünden belli. Onu da yine tek ilmek olarak şöyle örüyorum. Sonra bir ilmeğimiz var. Tekrar çift ilmek, tek ilmek olarak ördüm. Arada bir ilmek, sonra tekrar çift ilmek ördüm. Sonra tekrar bir ilmek ve çift ilmek. Onu da ördükten sonra bu tarafa geçelim. Yine tek ilmek, bir
tane çift ilmek, yine tek ilmek, bir tane çift ilmek ve son olarak burada 1 2 3 tane ters ilmek, ardından son çift ilmeğimizi de örelim. Çift ilmeklerimizi de bitirdik. Bu tarafta zaten çift ilmeklerimiz düzelmişti. Sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri ters örüp tamamlıyorum. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi ipim burada takılı. Artık omuzları birleştireceğim. O nedenle ipi koparmıyorum. Şimdi arkada şöyle ilmeklerimiz ipe almıştık. İpte duruyorlar. Şimdi şu bakın ilk işaretleyicinin olduğu yerden itibaren kenara kadar olan ilmeklerimiz, ki bunların sayısı 40 tane, bizim omuz ilmeklerimiz. Şimdi bu 40 ilmeği arkadaki ilk 40 ilmekle birleştireceğim. Bunun için önce arka ilmeklerinden kenardan başlayarak 40 taneyi bir şişe alıyorum. Evet, 40 tane ilmek şişte. Orada ipi çıkardım o ilmeklerden. Bakın şu an şişte hazırlar. Buradaki ilmeklerle birleştireceğim. Birleştirmeyi tersten yapıyoruz. Yani bakın şu an örgünün dış yüzü dışta. Bunu şöyle tersini çevireceğim. Yani şu ilmekleri şöyle ters çevirmiş oldum bakın. Dış yüzü içte kalıyor, birbirine bakıyor. İç yüzü dışarıda görünüyor örgünün. Bu şekilde birleştireceğim şimdi. Bu işlemi şişle yapabileceğimiz gibi tığla da yapabiliriz. Önce şişi göstereyim. Bakın şu misinalı ip şişimin diğer ucu. Şöyle yapıyorum bakın. Eğer tığınız yoksa bu şekilde bir şişle yapabilirsiniz. Şimdi bu taraftan ilk ilmeği alıyorum. Diğer taraftan da ilk ilmeği alıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Ve bu ilmekleri şişlerden düşürüyorum. Sonra ikinci ilmekleri yine öndekini önce, arkadakini sonra alıyorum. Örüyorum ikisini birlikte. Yine şişlerden düşürüyorum. Bu ilk ilmeği, bakın ilkini ikincinin üzerinden şöyle geçirerek kapatıyorum. Bir tane daha göstereceğim şişle. Yine önce önden bir ilmek, arkadan bir ilmek. Bunları örüyorum. Şişlerden düşürüyorum. Sonra ilk ilmeği ikincinin üzerinden geçiriyorum. Şimdi bunu bir tığla da yapabiliriz. Onu da hemen kısaca göstereyim. Şöyle tığı aldım. Tığla daha kolay olur. Bakın birinciyi aldım. İkinciyi aldım. Şişten düşürdüm ve bunun içinden de geçirdim. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bir daha gösteriyorum. Her ikisini aldım. Ördüm ve şişten bu şekilde düşürüp sonra geçirdim. Şöyle de yapabiliriz. Bu şekilde bu 40 tane ilmeği kapatalım. Evet, sonuna geldim. Son ilmekleri de birleştirdim ve işimi bitirdim. Şimdi burada artık ipi keseceğim. Şöyle tekrar örgünün düzünü göstereyim size nasıl olduğunu. Evet, bakın omuzu birleştirmiş olduk. Temiz bir dikiş oldu. Şimdi diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Bunun için yine kenardan 40 tane ilmeği önce şişe geçiriyorum ilk iş.
İlmekleri şişe aldım. Arka ilmeklerini şöyle ön ilmekleriyle yine bu şekilde tutup şimdi yine içini dışa çıkartmak için bu sefer şöyle yapayım, daha kolay olacak. Şöyle kenardan başlayacağım. İpimi bağlıyorum burada. Yine istediğiniz yöntemle yapabilirsiniz. Tığla da olur, şişle de olur. İlk ilmeğim biraz sıkı. Onu şöyle şişle önce alayım, daha kolay olacak. İlk ilmekleri ördüm. Şişten düşürdüm. Şimdi ikinci ilmekleri örüyorum. Şöyle ilk ilmeği ikincinin üzerinden geçiriyorum. Yine tığla devam edebilirim artık. Bu şekilde bu omuzu da birleştireceğim. Bütün ilmekleri kapatacağım. Evet, omuzları birleştirdik. Bakın görüntüsü böyle oldu. Güzel, temiz bir birleşme oldu. Her iki tarafı da birleştirdik. Şimdi sıra yakaya aykort bitiş yapacağız. Öncelikle şu işaretleyicileri artık çıkarabiliriz. Şimdi şişimiz bakın bu önde kalan ilmeklerde takılı. Arka ilmeklerimiz de bu ipte takılı. Şimdi şöyle şişi bu tarafa doğru çekiyorum ve şuradan arka ilmeklerini şişe almaya başlıyorum. Baştan itibaren hepsini şişe geçireceğim. Evet, arkanın ilmeklerini şişin bu tarafına geçirdim bakın. Misina'nın fazlalığı bu arada kalabilir şimdilik. Şimdi şöyle sol omuz burası. Oradan başlayacağım. Bakın bu arada bir boşluk var. Bu boşluğu kapamam gerekiyor. Şu dikiş noktasına kadar şuradan arka taraftan 2 tane, ön taraftan da 2 tane, toplam 4 tane ilmek alacağım. İpimi buradan bağlayıp başlıyorum. Şuraya bir tane işaretleyici yerleştirelim. Uygun noktalardan mesela ilkini şundan alayım, şu ilmekten. Bir tane buradan çıkardım. Tekrar yapıyorum. Şuradan bir tane ilmek aldım. Hemen yanından şuradan bir tane daha alıyorum. 2 tane ilmek oldu. 2 tane de bu taraftan alalım. Bir tanesini buradan. Bir tane de şu yanındaki ilmekten alayım. Toplam 4 tane ilmek aldım bu boşluktan. Şimdi bir sıra düz öreceğiz aykort kapamadan önce. Buradan devam ediyorum şimdi. İpimi de şöyle yürütüp sağlamlaştırdım bir miktar. Evet. Bakın burayı kapattık. Şimdi devam edeceğim. Bu ön ilmekleri, bunları öreceğim. Diğer omuza geldiğimde orada da yine bir boşluk var. Orada da yine ilmek alacağız. Önce bunları örelim. Evet, geldim oraya kadar. Şimdi bu dediğim gibi bu boşluktan da ilmek alacağız. Şimdi misinanın fazlalığını şuraya alayım. Yine 2 tane bu taraftan alacağım.
şöyle şuradan alayım ilkini. Bir. İkincisini de şuradan alabilirim. 2. Delik olmayacak noktaları seçmeye özen gösteriyorum. 3. Bir tane de şuradan. 4. Şöyle ilmeği çıkardığınızda delik oluşmaması iyi olur. Bu şekilde 4 tane ilmeği aldım. Şimdi devam ediyorum. Arka ilmeklerini öreceğim. Bu işaretlediğim başlangıç noktasına kadar geleceğim. Evet, işaretlediğim noktaya kadar ördüm. Şimdi artık onu çıkartıyorum. Şöyle şişi yine başa getirebilmek için şişin ucunu, misinasını şöyle arkadaki bir yerden dışarıya doğru çekeceğim. Bu tarafını da ilmekleri şişin ucuna doğru getirdim. Şimdi artık aykord kapamaya başlayabiliriz. Başlangıç noktasında şöyle bir şey yapacağız. Kaç ilmekten aykord yapacaksak o kadar burada bir ilmek alacağım. Bakın, ilk ilmeği şöyle şişimi önden geçiriyorum. Onu şu şekilde örüyorum. Oluşan ilmeği bakın şişe şöyle takıyorum. Bir tane ilmek oluşturdum. Şimdi yine bu ilmeğin içinden şişimi geçiriyorum. İkinci ilmeği oluşturuyorum ve şişe takıyorum. Üçüncü ve son bir kez daha yapacağım. Bakın, yine bu ilmeğin içinden şişimi geçirip bir ilmek oluşturuyorum ve şişe takıyorum. Bunu sadece bir kere başlangıç noktasında yaptık. 3 ilmekli bir aykordumuz olacak. Şimdi başlıyorum ne yapacağıma. Bakın, birinci ilmeği ördüm. İkinci ilmeği ördüm. Üçüncü ilmeği şöyle ikisini birlikte örerek aldım. Tekrar yapalım. Başlangıç noktası biraz sıkı. Tekrar yapacağım. Bakın, bu iki ilmeği bu şekilde örerek aldım. Şimdi bu oluşan 3 ilmeği şişe geri takıyorum. Aynı işlemi şimdi tekrarlayacağım. İpim bakın burada başa doğru şöyle çekerek başlıyorum. Birinciden bir örüyorum. 2 örüyorum. Üçüncü ilmeği yine yanındaki ilmekle şöyle birlikte. Yine 3 tane ilmek oldu. Hep bu 3 ilmekle işlem yapıyorum. Tekrar geri takıyorum şişe. Yine birinci ilmeği örüyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Üçüncü ilmeği sırada gelen ilmekle birlikte keserek alıyorum. Böyle böyle bakın, her adımda bir tane ilmek kesmiş oluyoruz. Bir kez daha yapalım. Bu 3 ilmeği geri aldım. Birinci ilmeği ördüm. İkinci ilmeği ördüm. Üçüncü ilmeği sırada gelen ilmekle birlikte keserek aldım. Bakın, oluşmaya başladı aykord bitiş noktamız. Tekrar ilmekleri geri aldım. Birinciyi ördüm. İkinciyi ördüm. Bakın, üçüncüyü sırada gelen ilmekle birlikte arka parçalarından şişimi geçirerek birlikte örerek aldım. Bakın, şurası oluşmaya başladı. Biraz daha devam edeyim. Sizinle görüntüsünü paylaşayım. Evet, bakın, daha belirgin bir şekilde görüntü oluşmaya başladı. Şimdi bu şekilde bütün ilmekleri bitirene kadar yaka çevresini kapatıyorum. Sonuna geliyorum. Son kısmını yine birlikte yapalım. Şu an toplam 4 tane ilmeğim kaldı.
Onları da aynı şekilde örüyorum. Üçüncü ilmeği dördüncü ilmekle birlikte kestim. Şu an 3 tane ilmek kaldı. Onları tekrar sol şişe alıyorum ve kesiyorum onları da. Birinciyi örüyorum. İkinciyi örüyorum. Birinciyi ikincinin üzerinden geçiriyorum. Üçüncüyü de örüyorum. Yine ilkini onun üzerinden de geçiriyorum ve işimi bitiriyorum. İpimi kesiyorum. Şimdi bakın burada bir açıklık var. Onu da iğne ile birleştireceğim. Bir iğneye geçiriyorum ipimi. Şöyle bakın, başladığımız nokta şurası. Şuradan geçiyorum. Birleştiriyorum. Sonra buradan tekrar geçelim. Önce bu kısmı bağladım. Şu alt kısımda minik bir boşluk var. İpimle orayı da birleştireceğim şimdi. Uygun bir şekilde bu boşluğu da kapatıyorum. Kontrol edelim. Evet. Birleştirmiş olduk. Son noktamız da bitti. Şimdi bu ipi biraz daha izleyeceğim. Biraz daha yürütüp sağlamlaştıracağım ve keseceğim. Evet, kol için bakın şöyle bir fırfır çalışması yaptım. Güzel oldu bence. Şimdi diğer kolda aynısını size nasıl yaptığımı anlatacağım. Öncelikle ilmek alarak başlıyoruz. Ben yine aynı şişi kullanıyorum. 3,5 numara. 100 santimetre misinalı. Kol altından itibaren ilmek alacağım. Şuradan bakın şurası tam merkezi kol altının. Hemen şuradan başlıyorum. Kenardan bütün ilmeklerden, kenar ilmeklerinden bir tane ilmek çıkartacağım. Atlamadan şöyle kenardaki uygun yerlerden, delik de oluşmayacak şekilde. O yüzden mesela şöyle alırsam bakın büyük bir delik olacak. Onun yerine şu daha kapalı görünen noktadan alıyorum. Kenarda da modelimiz devam ettiği için modelin ajurları denk geliyor kenar ilmeklerine. Oralarda bu daha deliği büyük olmayacak noktaları tercih edebilirsiniz. Şöyle birkaç tane alayım. Atlamamaya çalışıyorum. Ne kadar sık alırsak fırfır o kadar daha yoğun olur. Bir sonraki sırada ilmek artıracağız zaten ama burada da atlamadan almak önemli o nedenle. Mümkün olduğunca atlamadan kenar ilmeklerini bu şekilde ilmekler çıkartalım. Ben diğer kolda tam bu kol altından omuzdaki dikiş noktasına kadar 63 tane ilmek çıkarttım. Eşit olması için sayarak, dikkat ederek diğer taraftan da 63 tane ilmek çıkardım. Toplam 126 tane ilmek oldu. Siz de ona yakın sayıda ilmek çıkarabilirsiniz. Bu şekilde devam ederek ilmekleri çıkartıyorum. Evet, ilmekleri çıkardım.
Bakın şöyle başlangıç noktasından yarısına kadar 63 tane saydım. Eşit olması için buradan da 63 tane çıkardım. Toplam 126 tane ilmeğim var. Şimdi arka sırada yine ilmek artıracağım. Önlü arkalı öreceğiz. Arka sırada şöyle yapıyorum. Şimdi bakın ters örerken ilmek artıracağım. Bir tane öreceğim. İkinciyi örerken artıracağım. Şöyle yapıyorum. İlk ilmeği ters örüyorum. İkinci ilmeği bakın örüyorum bu şekilde. Normal örüyorum ters olarak. Sonra aynı ilmeğin çıkarmadan, şişten düşürmeden arka parçası bakın şurası. Şuradan bir tane daha örüyorum. Şimdi bakın bu ikinci ilmekten bir tane fazla ilmek çıkarmış oldum. 2 ilmekte 3 ilmeğe çıkardım. Bunun sonucunda ilmek sayım yarısı kadar artacak. Yani 126'nın yarısı 63 tane ilmek artacak. İlmek sayım 189 olacak. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorum. Bir tane ters örüyorum sıradaki ilmeği. Bir sonraki ilmekte artıracağım. Önce normal kendimden taraftaki parçasından örüyorum ilmeği. Sonra bir de arka parçasından şişimi geçirerek bir ilmek de oradan örüyorum. Farklı artırma şekilleri kullanabilirsiniz. Burada uyguladığımız kural 2 tane örüp bir tane artırmak şeklinde. Yani şöyle de yapabilirsiniz. 2 tane örüp mesela şöyle göstereyim bir tane. 1 2 2 tane örüp işte bu aradan bir tane şöyle ilmek çıkararak uygun bir yerden ya da aynı yere şöyle bir daha batarak ya da ipi dolayarak farklı şekillerde de artırma yapabilirsiniz. Yöntem size kalmış. Benim buradaki yoğunluğum 2 ilmek örüp 1 ilmek artırmak şeklinde. Şimdi aslına bakarsanız bu tercih de size kalmış. Bu fırfırı daha sık aralıklı isteyebilirsiniz. Daha geniş isteyebilirsiniz. Daha sık fırfır yapmak isterseniz her ilmekte artırın. Yani bir örüp 2 ilmek şu an biz 2 ilmek örüp bir artırıyoruz. Bir örüp bir artırma yapabilirsiniz. O zaman ilmek sayısını 2'ye katlarsınız. Bu durumda daha yoğun bir fırfırınız olmuş olur. Tercih sizin. Şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar ben şu son ördüğümü düzelteyim. Kendi yöntemimde yapacağım. Şöyle bir arkadan ördüm. Önden bir de arkadan örüyorum aynı ilmeği. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir ilmek ters örüp ikinci ilmekte ilmek artırarak ilmek sayımı 189 ilmeğe çıkartıyorum. Artırma sırasını tamamladım. Şu an 189 ilmeğim var. Şimdi burada 4 sıra düz örgü öreceğiz. Yani 2 ön 2 arka sıra. Önlerde düz, arkalarda ters olacak şekilde. Kenardan başlıyorum. Düz örerek şimdi ön yüzdeyim. Bütün ilmekleri sıra sonuna kadar düz öreceğim. Sıranın sonuna kadar düz örerek geldim. Şimdi çeviriyorum örgüyü. Arka sırada bütün ilmekleri ters öreceğim. İlk sırayı bitirdim. Bu ikinci sıra olacak. Toplamda da 4 sıra bu şekilde öreceğim. Kenar ilmeklerini de örüyorum. Evet, bu şekilde ters sırayı tamamlayacağım. Bir ön, bir arka sıra daha öreceğim. 4 sıranın sonunda tekrar görüşeceğiz. Evet, 4 sıra düz örgüyü tamamladım. Şimdi bakın şu diğerini de göstereyim. Şu kademeli geçişi sağlayabilmek için şimdi kısa sıralar uygulayacağız. Bunu 5 ilmeklik adımlarla yapacağız. Şimdi sıranın başındayım ön yüzde. Son 5 ilmeğe kadar öncelikle düz örüyorum bu sırayı. Son 5 ilmeğe kadar ördüm. Şimdi burada geriye dönüyorum. Bundan sonraki adımları da yine 5'er ilmek içeriye doğru yapacağım. Bir sonraki adımda nerede döneceğimi şimdi işaretleyeceğim kolaylık olması için. 5 adım ve 5 ilmek bu tarafa kayacağım. Şimdi bakın öncelikle bu dönüş yaptığımız noktada daha önce de yaptık. İlk ilmeği
çift ilmek haline getiriyoruz. Bunun için ördüğüm ilmeği sağ şişe alıyorum. Şöyle ipimi geriye doğru çekiyorum. Bakın çift ilmek haline getirdim. Bu ilk ilmek oldu. 1, 5 tane sayıp bir sonraki gelişimde döneceğim noktayı işaretleyeceğim. Dediğim gibi bu 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek. Döndüğüm ilmeği 1 saydım, 4 tane daha ördüm. 5 ilmek oldu. Oraya şu işaretleyiciyi yerleştiriyorum. Bir sonraki gelişimde hiç saymakla uğraşmadan bu noktadan geri döneceğim. Şimdi bu tarafta da aynı şeyi yapacağız. Son 5 ilmeğe kadar arka yüzdeyim. Ters örerek devam edeceğim. Son 5 ilmeği de gördüm. Şimdi burada yine şöyle geri çeviriyorum örgümü. Ön yüze geçiyorum. İlk olarak bu son ördüğüm ilmeği çift ilmek haline getireceğim. Sağ şişime alıyorum. İpimi şöyle arkaya çekerek onu çift ilmek haline getiriyorum. Bu ilk ilmek oldu. Bir sonraki dönüş noktamı belirlemek için 5 tane sayacağım. Bunu 1 alarak devam ediyorum. 2, 3, 4 ve 5. Buraya yine bir işaretleyici yerleştireyim. Saymakla uğraşmayacağım bir sonraki sefer. Şimdi buradan örmeye devam edeceğim. Nereye kadar? Diğer tarafta işaretlediğim noktaya kadar örüyorum düz. Geldim oraya. Şimdi yine geriye dönüyorum. Önce çift ilmek yapalım. Şöyle. Bu 1 oldu. 5'e tamamlayacağım. 2, 3, 4 ve 5. Yine işaretleyicimi koyuyorum. Bir sonraki dönüş yerim. Sonra devam ediyorum. Şimdi bu tarafta ikinci geri dönüşü yaptık. Diğer tarafta da yapalım. İşaretleyiciye kadar ters örüyorum. Geldim işarete. Buradan tekrar geriye dönüyorum. Bu tarafta da ikinci dönüşümüz oldu. Çift ilmek oluşturuyorum. Bunu birinci ilmek olarak sayıp devam ediyorum. 2, 3, 4, 5. Bir sonra döneceğim noktayı da işaretledim. Evet, aynı adımları yapmaya devam edeceğiz. Yani bir sonraki işarete geleceğim. Burada geri döneceğim. Tekrar 5 ilmek geriye doğru işaretimi değiştireceğim. Sonra devam edip buraya geleceğim. Yine geriye dönüp buradan da aynı işlemlerle devam edeceğim. Şu an her iki tarafta da 2 kere geri dönüş yaptım. Toplam 10 olana dek bu adım işlemi sürdüreceğim. Bu arada ben 5'er ilmek adımlarla yaptım. Bu tamamen tercihe bağlı. Eğer daha keskin adımlarla ilerleyip daha kısa bir fırfır yapmak isterseniz mesela 8 ilmek 10 ilmek de yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Şimdi bu şekilde devam ediyorum ben. Bu adımları beşer beşer içeriye doğru kaydırarak her iki taraftan yapmaya devam edeceğim. 10 kere dönüşü tamamladığımda tekrar görüşeceğiz. Son dönüş noktama geldim. Oradan da dönüşümü yapıyorum. Çift ilmek oluşturdum ve devam ediyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın. Her iki tarafta şurada şu çift ilmekleri sayarak bakın belli oluyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve şimdi döndüğümle birlikte 10. Aynı şekilde diğer tarafta da 10 tane oldu. O tarafı tamamladım. Böylece şu görüntüyü elde etmiş olduk. Bakın şöyle kademeli bir şekilde artıyor. Şu omuz hizasında, dikiş hizasında en uzun kısmı.
Şimdi siz şu kısmını, fırfırın boyunu daha uzun isteyebilirsiniz. Bu durumda biraz daha devam edin. Devam etmemek için şu an hiçbir sebep yok. Biraz daha, birkaç adım daha devam ettirilebilir. Ben bu kadarı yeterli görüyorum ve burada bitireceğim. Şimdi geriye sadece bu her iki taraftaki çift ilmeklerimiz var. Onları temizlemek istiyorum. Şimdi bu tarafa devam edeceğim. Bu sırada bu taraftakileri temizleyeceğim. Arka yüzden ördüğümde de diğer taraftakileri temizleyeceğim. Şimdi önce bu ilk çift ilmeğe kadar gelelim. Evet, bakın o ilmeğe geldim. Zaten geldiğinizde görüntüsünden onu anlayacaksınız. Yakada da göstermiştim nasıl örüleceğini. Bakın böyle iki parçasını birden tutup tek ilmek olarak örüyorum. Devam edelim, ikinciye gelelim. 4 ilmek vardı arada. Bakın yine çift ilmeğimiz. Onu bu şekilde örüyorum. Devam edelim. Evet, bu şekilde örüyorum. Şimdi bu şekilde devam edelim. Sıranın sonuna kadar çift ilmekleri bitirip sırayı artık sonuna kadar geleceğim, tamamlayacağım. Şimdi arka sıradayım. Bu baş kısımları da ters örerek geleceğim. Bakın ilk çift ilmeğe kadar. O da nerede? Şurada. Oraya kadar ters örerek geleceğim. Evet, ilk çift ilmeğe geldim. Onu da yine şöyle tek ilmek olarak örüyorum. Devam edelim. İkinci çift ilmek. Bakın böyle. İki parçasına birden şişimi geçirip örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, artık fırfırı tamamladım. Bu sırada ilmekleri kapatacağım. Bu arada eğer merak ederseniz şu en geniş kısımdaki fırfırın uzunluğunu paylaşayım. Omuz hizası 8 cm. Şimdi ilmekleri kapatacağım. Klasik yöntemle kapatacağım. Sadece bol tutmaya çalışalım. Gergin durmasın. Eğer bol tutamayacağınızı düşünürseniz bir büyük şiş numarasına, mesela 3,5 ile örüyorum, 4 numaraya geçebilirsiniz. İlk ilmeği aldım, ikinci ilmeği örüyorum. İlk ilmeği üzerinden geçiriyorum. Yine sonraki ilmeği örüyorum, üzerinden geçiriyorum. Klasik kesme yöntemi, örerek kesme. Bu şekilde ilmeklerin hepsini keseceğim. İlmekleri kapattım. Artık ipimi keserek örgüyü tamamlayacağım. Biraz uzun bıraktım. İpi buradan şu kol altına yürütüp şu kol altını zaman içerisinde açılmasın, gevşemesin diye biraz sıkılaştırmak istiyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Karşılıklı burayı dikerek. Şimdi şöyle bir göstereyim önce fırfırı. Şu an düz örgü olduğu için uçları kıvrılıyor. Bu çok normal. Blokladığımızda bu düzelecek. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi örgümüzü bloklayalım. İplerimizi gizleyelim. Bütün bu başlangıç ve bitiş iplerini blokladıktan sonra son haline getirelim. Tekrar görüşelim. Evet, örgüyü blokladım. Bakın fırfırın görüntüsü bu şekilde oldu. Genel olarak örgüyü bloklama gerçekten çok güzelleştiriyor. Sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Evet, böylece bu videoda anlatacaklarımın sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.